en acımasız ve hata kabul etmeyen pistlerinden biri olan Katalonya, bu hafta sonu kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine sahne oldu. 2 kez sallanan kırmızı bayraklar, pistin dört bir yanına saçılan karbon fiber parçaları ve asfalta tutunmakta zorlanan devasa bir grid. Montmello pisti, düşük yol tutuşu ve pilotların sınırlarını zorlayan yüksek hava sıcaklığıyla zaten her zaman teknik bir bulmaca olmuştur. Ancak bu yarış, stratejilerin daha ilk turlarda çöpe atıldığı tam bir kaosa dönüştü. İzleyiciler ekran başında saf bir aksiyon izlerken, pit duvarlarında mühendisler ve pilotlar için saniyelerin, milisaniyelerin hesaplandığı, sinir harbiyle dolu, psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç yaşandı. Yarışın kazananı Fabio Di Giannantonio. Pertamina Enduro Ducati'sinin üzerinde adeta bir cerrah titizliğiyle sürüş yaptı. Katalonya'nın aşınmış ve düşük grip sunan asfaltı, arka lastiği erkenden bitirmek için pusuya yatmış beklerken, İtalyan pilot Ducati şasisinin mekanik avantajını ve elektronik haritalandırmayı kusursuz kullandı. 2 kez durdurulan yarışta lastik ısılarını doğru aralıkta tutmak, tam bir mühendislik başarısıdır. Di Giannantonio, rakiplerinin viraj çıkışlarında patinaja düşüp lastik feda ettiği anlarda, gaz kolunu milimetrik yöneterek hem temposunu korudu, hem de lastik ömrünü yarışın son turlarına sakladı. Bu zafer sadece saf hızın değil, modern motogdaki lastik koruma ve taktiksel olgunluğun en somut dersi olarak kayıtlara geçti. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için Katalonya hafta sonu, yarışın henüz ilk saniyelerinde çok büyük bir şanssızlıkla başladı. Superbike motorlarının kalkış dinamiklerinde tekerleğe kalkmayı önleyen, elektronik kalkış kontrolünü ve debriyaj hassasiyetini doğru ayarlayamamak. Toprak'a bu kez çok pahalıya patladı. Güç yönetim sistemleri tam olarak devreye girmediğinde, 200 beygirden fazla güce sahip bu canavarlar, start düzlüğünde adeta havaya kalkmak ister ve gücü asfalta aktaramaz. Toprak bu şanssızlık nedeniyle kalkış anında inanılmaz bir ivme kaybetti ve ilk viraj öncesinde onlarca pozisyon geriye düştü. Rekabetin zirvede olduğu bu platformda bu kadar geriye düşmek, yarışı en başından kaybetmek anlamına gelir. Start hatasının ardından kalabalık grubun arkasında kalmak. Toprak için sadece pozisyon kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir aerodinamik dezavantajı beraberinde getirdi. Önündeki Superbike motorlarının kanatçıklarından yayılan türbülanslı hava dalgası, yani Dirty Air. Toprak'ın motorunun ön tarafındaki aerodinamik dengesini bozdu. Kalabalık bir trafiğin içinde sıkışıp kalmak, pilotun kendi ideal yarış çizgisini çizmesini engeller ve motoru sürekli başkalarının bıraktığı kırlı koridorda sürmeye zorlar. El Turco, bu hava duvarı ve önündeki yoğun trafik yüzünden viraj girişlerinde kendi alameti farikası olan o meşhur, agresif geç frenajlarını yapamadı ve yarışın ilk turlarını tamamen bir savunma savaşına dönüştürmek zorunda kaldı. Katalonya pistinin asfaltsal yapısı, yüksek yatış açılarında motorların arka tekerlekten aldığı itiş gücünü doğrudan baltalayan bir karaktere sahip. Bu durum, viraj çıkışlarında motorun arkasının sürekli sağa sola savrulmasına, yani spinning dediğimiz patinaj etkisine yol açar. Toprak'ın yarış boyunca en çok şikayet ettiği konulardan biri de, bu arka yol tutuş, yani rear grip eksikliğiydi. Pramac Yamaha'nın şasisi, bu düşük tutuş seviyesinde gücü asfalta aktaramayınca, viramlardan çıkarken rakiplerine karşı ivmelenme savaşı kaybetti. Düzlük hızını da doğrudan etkileyen bu kriz, Toprak'ın düzlüklerde rakiplerine kolay av olmasına ya da önündekileri yakalamak için fazladan risk almasına sebep oldu. Yamaha'nın mevcut paketinin sınırlarını anlamak için, fabrika sürücüsü Fabio Quartararo'nun verilerine bakmak gerekiyor. Quartararo, M1'in yüksek viraj ortası, hızına dayalı geleneksel karakterini kullanarak çizgide kalmaya çalışırken, Toprak'ın viraj girişinde motoru kaydırarak arka tekerleği havaya kaldıran agresif tarzı, bu düşük grip sunan Katalonya asfaltında Yamaha'nın şasi yapısıyla adeta bir uyum savaşı verdi. Pramac Yamaha koltuğundaki Toprak, motorun arka yol tutuş eksikliğini kendi gövde hareketleriyle kapatmaya çalışsa da,
Düzlük hızı dezavantajı ve viraj çıkışlarındaki zayıf ivmelenme El Tulio'nun ellerini bağladı. Bu durum, Yamaha'nın iki farklı sürüş tarzına sahip pilot arasında nasıl bir gelişim yolu izlemesi gerektiğini gösteren teknik bir kanıttır. Yarışın 2 kez kırmızı bayrakla durdurulması, sadece mekanik bir mola değil, pilotların zihninde fırtınalar koparan psikolojik bir bariyerdir. 300 kilometre hızla giderken aniden durmak, pite dönmek, tulumun içinde soğumaya çalışırken odağı kaybetmemek her yiğidin harcı değildir. Kalp ritmi tavan yapmışken yarışı kafada yeniden başlatmak, lastik battaniyelerinin altındaki sıcaklıkları kontrol etmek tam bir sinir harbidir. Toprak gibi serinin yenisi ve adaptasyon süresindeki bir pilot için bu kesintiler, motorla yakalamaya çalıştığı o organik bağ ve ritmi her defasında sıfırladı. Buna rağmen soğukkanlı kalabilmek, elit bir sporcunun mental kas gücünün en büyük göstergesidir. Kırmızı bayrak periyotlarında kurallar gereği motor üzerinde büyük mekanik değişiklikler yapmak yasak olsa da, bu aralar pit duvarında tam bir taktik savaşına sahne oldu. Pramac ekibi ve Toprak, ellerindeki kısıtlı sürede sadece lastik yenileyip yazılımsal kontrolleri yaparken, asıl odak zihinsel stratejiye kaydırıldı. Yarışın ilk startındaki verileri inceleyen teknik ekip, Toprak'a ikinci startta düşük arka yol tutuşunu telafi edecek gaz kolu yönetimini ve rakiplerin arkasındaki kalabalıkta nasıl bir çizgi izlemesi gerektiğini aktardı. Yani bu duraklamalar mekanik bir tamirat değil. Toprak'ın yarışı yeniden kurguladığı kritik birer taktiksel briefing seansı olarak kullanıldı. Yarışın sonunda tabelada yazan 15. sıra ve haneye yazdırılan sadece bir puan, yüzeysel bakan bir izleyici için başarısızlık gibi görünebilir. Fakat motor sporlarının mutfağında bu bir puan, şampiyonluk puanından çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Toprak, en kötü gününde, mekanik şanssızlık yaşadığı ve motorun karakterinin piste hiç uymadığı bir hafta sonundan, veriyle ve puanla ayrılmayı başardı. Bu durum, projenin geleceğine inanan Yamaha mühendislerine Mugello öncesinde, simülasyonlarda kullanamayacakları kadar gerçekçi doneler sağladı. Büyük şampiyonlar sadece kazandıkları yarışlarla değil, böyle enkaz haline gelmiş hafta sonlarından motoru tek parça çıkarıp topladıkları o küçük ama kritik puanlarla kendilerini kanıtlarlar. Katalonya'nın tozlu ve zorlu sayfaları artık geride kaldı. Şimdi tüm MotoGP paddoğu yüzünü 31 Mayıs'ta koşulacak olan İtalya'nın ikonik Mugello pistine çeviriyor. Mugello, çok daha yüksek hızlara ulaşılan, uzun düzlüğü ve ritmik, hızlı viraj kombinasyonlarıyla, Yamaha'nın aerodinamik ve motor gücü anlamında çok daha büyük bir sınav vereceği bir pist olacak. Katalonya'da çekilen bu röntgen, Pramac ekibinin elinde net bir yol haritası oluşturdu. Peki, Iwata'daki Yamaha mühendisleri, İtalya GP'sine kadar Toprak'ın o agresif geç frenaj tarzını destekleyecek şasi ve elektronik güncellemelerini yetiştirebilecek mi? Sizce Toprak Mugello'da bu şanssızlığı kırıp yükselebilecek mi? Teknik yorumlarınızı aşağıda bekliyorum.